Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda en ucuza alınabilecek en iyi gaming laptopları inceleyeceğiz. Açıkçası şu anda piyasaya baktığımda hem oyun hem mühendislik, yazılım, mimarlık için de kullanabileceğiniz uygun fiyatlı ve uzun ömürlü bir laptop istiyorsak şu anda bütçemiz minimum 25.000 bandında olmalı ve 40.000'e kadar çıkacağız. Evet, bu fiyatlarda çok seçenek var ama her zamanki gibi benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Yani herhangi bir sponsorluk yok. Laptopların en ucuz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ben de test için, incelemek için bir laptop aldığımda oradan alıyorum. Laptop aldıktan sonra bir problem yaşamamak, kafanızın ağrımaması için oradan almanı öneririm. Özellikle bu tarz laptop incelemeleri çok fazla araştırma, bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz laptopumuza başlayalım. Burada Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandında güçlü ve en verimli işlemci diyebilirim. 8 GB RAM tek kanal 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 4 GB VRAM'li ama tam performans 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS 162 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi fiyatına ve donanımına oranla düşündüğümde gayet yeterli diyebilirim. Kasa kalitesi ve soğutma yönünde de güçlü bir cihaz. Klavye hissiyatı ve genel deneyimiyle bu fiyatlarda en iyi laptop diyebilirim ve 32 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Ama bu laptopu aldıktan sonra mutlaka bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Asus TUF A15 ile uyumlu RAM'lerin linkini de yine aşağı koyarım. İkinci sırada bütçem 28.000 bandında ve 32 GB RAM, 1 TB SSD istiyorum. Yani laptopu aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemiyorsam Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16x2 32 GB RAM'ler DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ve RTX 3050'nin 95 Watt'lık tam performans versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. Kırmızı klavyesi ve tasarım hatlarıyla oyuncu laptopu olduğunu bağıran bir cihaz. Benim de bir ay kullandığım hem performans hem de genel deneyimiyle gayet memnun edecek bir laptop. 32 GB RAM'li versiyonu da rahatlıkla öneririm. 3. sırada 30.000 sınırında en iyi soğutma, sağlam işlemci, iyi bir batarya istiyorum ve nispeten büyük ekranda benim için önemli diyorsan HP Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil 7640S 6 çekirdek 12 threadlik, performans anlamında bu fiyatlardaki en güçlü işlemciyi görüyoruz. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip 95 Watt'lık versiyonu görüyoruz. Yani buradaki 3050 tam performans diyebilirim. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050'ye oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor ve genel olarak laptopa baktığımda kasa kalitesi, soğutma yönünde de bu fiyat bandındaki en iyi laptoplardan biri. 4. sırada 4050'nin tam performans versiyonuna sahip en ucuz, en fiyat performans laptop Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. RGB klavyesi, 144 Hz IPS Full HD ekranıyla 30.000 bandında şu anda en mantıklı laptop diyebilirim. Ama bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Çünkü normalde zaten bu laptopun 8 GB RAM'li versiyonu bu fiyatlarda. O yüzden bütçe sınırınız 30.000 bandındaysa rahatlıkla alınabilecek bir cihaz. 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar da depolama takviyesi yapabiliyoruz. Soğutma sistemi ve kasa kalitesiyle de gerçekten beğendiğim bir cihaz. 35.000 sınırında da Lenovo Lock'u görüyoruz. 8645S 6 çekirdek ve 12 threadlik yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran tabii ki burada da var. Ama bu laptopun bence en önemli artısı kesinlikle batarya performansı. Gündelik kullanımda ortalama 4-5 saat ekran süresi alabiliyoruz. Ryzen 5 8. nesil hem verimli hem de güç tüketimi az olan bir işlemci. Oyun oynarken, render alırken, şarja takılıyken bile bataryanın azalması gibi sorunlar yaşamıyoruz. 6. sırada şu ana kadar hiç bahsetmediğim RTX
4060'ın en büyük rakibi olan AMD'nin RX 7600 serisinden ekran kartı ile gelen Asus TUF A16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM DDR5 4800 MHz 512 SSD'nin yanında AMD RX 7600S 95 Watt'lık ekran kartını görüyoruz. Bu ekran kartı oyunlar, 3D modelleme ve render açısından baktığımda ortalamada RTX 4060'dan %10 geride, fakat 4050'den üstün, yani tam olarak 4050 ile 4060 arasında diyebilirim. Bu laptopu 32 GB RAM'e yükseltirseniz performans çok daha artacak. Ekran tarafında da bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. 16 inç Full HD Plus 165 Hz %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Ekran kalitesi, çözünürlük, renk doğruluğu her anlamda bu fiyatlardaki en sağlam ekran. Kasa kalitesi de yüksek. Bu fiyatlarda en dengeli cihazlardan biri. Ben daha ince, şık, tasarımı güzel, taşıması kolay, hafif ve batarya performansı da sağlam bir laptop istiyorsam Asus VivoBook 16X'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 5200 MHz DDR5 RAM'lerle gelirken 1 TB SSD ve RTX 4050'nin 70 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Evet, burada 4050'nin çok güçlü bir versiyonu kullanılmamış. Ama burada 1.8 kilogramlık ağırlık, 18 milimetrelik inceliği düşündüğümde hem taşınabilir, ince, hafif bir laptop, aynı zamanda batarya performansı da yüksek. HD Plus %100 sRGB ekranıyla rahatlıkla alınabilecek bir laptop ve Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. Burada tekrardan lisans almakla uğraşmayacağız. 40.000 sınırında da hem render hem de oyun için benim favorilerimden Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemcinin olayı sadece performans değil, gerçekten verimli bir işlemci. Yani hem güç tüketimi düşük hem de ısınmıyor. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım, hem mühendislik, hem de oyun için gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. Yine bu bütçelerde benim için büyük ekran birinci öncelik ve soğutması sağlam bir laptop istiyorsam MSI Katana 17'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 17 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Özellikle soğutma sistemi yönünde bu fiyatlardaki en iyi laptop diyebilirim. Kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran, hem 4060, hem de MSI'nin Teen, Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil, Katana serisinden bir laptop. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Baktığım zaman gayet iyi bir performans alıyoruz. 40.000 civarı bütçeyle laptop alıp yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum. Aynı zamanda ekran kalitesi de benim için birinci öncelikse. Bu noktada Lenovo'nun Ryzen 7 işlemcili 32 GB RAM'li versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7435E ise burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci hem performans olarak bu fiyat bandında en iyilerden hem de verimlilik tarafında gerçekten başarılı bir işlemci diyebilirim. 32 GB RAM 16x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ile beraber RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Bu laptop özellikle sistemi zorlayacak yüksek grafikli oyunlar oynayacaksanız, yani RDR2, God of War veya benim oyunla işim yok, Render, AutoCAD, SolidWorks için kullanacağım diyorsanız da 32 GB RAM ve Ryzen 7 7. nesil işlemci ile çok mantıklı diyebilirim. Ayrıca bu işlemci yapay zeka desteğiyle beraber geliyor ve bu cihaz hem RAM hem de SSD tarafında yükseltilmiş ama kesinlikle garanti kapsamı dışında değil. Faturada zaten bu ibareyi göreceksin. Ekran kısmında da 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB ekran burada da kullanılmış. Ekran olarak benim kullandığım Intel işlemcili versiyondan herhangi bir farkı yok. Soğutma anlamında da en serin çalışan model Log 15'in ARP9 modeli diyebilirim. Fakat benim için birinci öncelik tamamen işlemci performansı. Laptopu render için alacağım. İşlemci tarafında alabileceğim en güçlü cihazı en ucuza istiyorsam 4050, fakat i5 14. nesil HX işlemcili modelini görüyoruz. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci şu anda piyasadaki H serisi tüm i7 işlemcilerden ve Ryzen 7 8. nesil işlemcilerden de çok daha güçlü bir
konumda. Özellikle mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, render için ve işlemciye yüklenen oyunlarda aradaki farkı net şekilde görüyoruz. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD 144 Hz %62 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi olarak en iyisi değil fakat işlemci anlamında gerçekten üst seviye, ama bu fiyatlarda da çok kalacağını düşünmüyorum. Ve son sırada özellikle son zamanlarda bana çok sorulan MSI'ın kasa kalitesi yüksek, yapay zeka destekli ve ekran kalitesi anlamında da fiyat olarak da sunduklarıyla piyasaya oranla gerçek anlamda fiyat performans diyebileceğim MSI'ın Pulse 16 AI modelini görüyoruz. Bu laptopun en öne çıkan noktalarından biri kesinlikle işlemci. Intel Core Ultra 7 155H'ı görüyoruz. 16 çekirdek ve 22 threadlik bir yapıya sahip. Hem oldukça güçlü bir işlemci hem de çok fazla ısınmıyor. Bu fiyatlarda i7 13. nesilden hem performans hem de verimlilik anlamında kesinlikle üstün bir işlemci. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16 inç Full HD Plus %100 sRGB ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran ve 144 Hz IPS bir panele sahip. Hem ekran kartı hem ekran kalitesi hem de işlemci anlamında bu fiyatlardaki en sağlam cihaz diyebilirim. Soğutma yönünde de oldukça güçlü ve 90 Watt bataryasıyla da günlük kullanımda 5-6 saat götüren bir laptop. Açıkçası şu anda 4060 kullanan laptoplar içinde de bence en mantıklı cihazların başında geliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Bütçem çok yüksek değil ve şu anki piyasada uygun fiyata en iyi laptopu istiyorsam Asus TUF A15'in 3050 versiyonu oldukça mantıklı. Fakat bu laptopu aldıktan sonra kesinlikle bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. 8 GB RAM laptopun tam performansından yararlanmak istiyorsak artık yeterli değil. Batarya performansı yüksek, işlemcisi sağlam, soğutması büyük ekranıyla da 30.000 sınırında Victus 16 benim favorilerimden. Ama bütçeyi 30.000 üstüne çıkarabiliyorsak 4050'nin 140 Watt'lık versiyonuyla Acer Nitro 5 çok daha mantıklı. 35.000 sınırında işlemcisi ve performansıyla en dengeli cihazlardan Lenovo Log, 36.000 bandında da performans, ekran, malzeme kalitesi, deneyim anlamında en dengeli cihazlardan kesinlikle Asus TUF A16. 40.000 sınırında soğutması, sade tasarımı, performans ve batarya anlamında da en dengeli cihaz Victus 16 iken benim için büyük ekran birinci öncelikse Katana 17'nin 4060'lı versiyonu tartışmasız favorim. Bütçeyi çok zorlamadan her anlamda üst seviye 4060'lı bir laptop istiyorsam da MSI Pulse 16 AI modeli şu anda alınabilecek en mantıklı laptopların başında geliyor. Ama ben bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin. Bu piyasada en ucuz alınabilecek en iyi gaming laptoplar bunlardı. Bu cihazlar dışında bence bütçeniz bu aralıktaysa başka bir laptopa da bakmayın. Çünkü fiyat, performans, soğutma, deneyim her anlamda baktığımda bu piyasada gerçekten en iyilerden bahsettim. Laptop alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Elimden geldiğince tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olmayı unutma. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.